Merhabalar Lütfü abi. Merhaba Salih'ciğim. Lütfü abi, size şahsi bir soru sormak istiyorum bu sefer. Televizyon takip ediyor musunuz? Bütün sorular şahsi değil miydi zaten? Güzel. Ya bizim şahsınızla alakalı. Sizin İlzam edecek soru sorma Salih'ciğim. Tamam. Ne demek ilzam etmek? Nizamı sokacak mı? Keselim. Televizyon takip ediyor musunuz? Televizyon izliyor musunuz? Zaman zaman göz attığım olur. Yani Vakit bulduğum kadarıyla. göz atmak derken abi nasıl bir göz atmak? Hani Şöyle yani televizyon açıktır. Böyle bir ne oluyor, ne izliyorlar diye. Bazen böyle bir kontrol amaçlı. Bazen hakikaten ben kumandayı ele geçirdiğim çok nadir zamanlar olur. O kumandaya hakim olduğu zaman da ya bir İngilizce bir haber kanalı açarım veya bir şekilde tartışma kanalı açarım veya belgesel açarım. Ama televizyon artık neredeyse son sıralara düştü. Özellikle genç nesil için. Birçok alternatif dizi kanalı var şu anda. Sen de biliyorsun değil mi? evet. Ben sana sorayım, hangisini izliyorsun daha çok? Bu arada Televizyondan mı? yok. Alternatif. İnternetten. Evet. Yani İsim verme ama isim- reklama girmeyeceğiz ona göre. Nasıl söyleyeceğim Lütfü abi o zaman isim vermeden? Hani Genç TV'mizin o noktada şeyi var yani, hassasiyeti var. Girmeyelim ama bak onlar bir vaka. Onun farkındayız değil mi? Yani insanlar cayır cayır dizi izliyorlar. Tabii bu belli bir zamana bağlı kalmamak, istediği zaman ileri alıp istediği zaman geri sardırmak, ardı ardına izleyebilmek. Ya bunun için de böyle bir bütçesinden belli bir aylık meblağ ödemeyi de razı oluyor insanlar. Bu ilginç yani. Hatta ben şöyle bir şey söylesek abartı olmayacağını da düşünüyorum. Bana dizini söyle, hangi dizileri izlediğini söyle. Belli bazı mecralardan senin ruh halini, karakterini söyleyeyim yani. Türkiye'de şu an özellikle izlenen en reyting yüksek diziler işte Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamit dizilerini görüyoruz. Abdülhamit dizisiyle alakalı madem hani dizini söyle sana kim olduğunu söyleyelim dedik ya abi. Evet. Acaba yani Abdülhamit dizisini izleyenlerle alakalı bir yorumunuz olur mu? Yani çünkü oradan acaba bir tarih çıkarımı yapmak mümkün mü? Günümüzde olayları bağdaştırıyorlar, günümüz hadiseleri... Hatta fazla yapıyorlar bunu. Çok fazla yapıyorlar. Artık böyle göze sokacak kadar da yapıyorlar. Şimdi yani Doğu Türkistan'la ilgili bir gündem oluyor. Hemen o hafta Ulu Hakan, Abdülhamit Han bir yorum yapıyor. Bizim yüreğimiz ferahlıyor falan böyle. İnşallah silahlar gider de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz biraz nefes alır. Oraya bir muhakkak müdahale oluyor falan. Şimdi bu kadar böyle eş zamanlı gitmesi hakikaten tarihe de biraz saygısızlık gibi geliyor bana. Hani öyle olmuş mudur? Bilmiyorum olmuş mudur, olmamış mıdır ama sonuçta bu bir tarih olarak kalmalı. İnsanların hatıraları azizdir. Biz ondan gerekli dersi alalım ama tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet. Onlar bir ümmetti geldi geçti kardeşim. Herkes bugün ne yaptığına baksın. Ders alalım. Çok güzel ama bu dersi de böyle bugüne çok da bitiştirmeyelim. Çünkü herkesin hem imtihanı farklı, hem imkanları farklı, hem de efendim belki sorumlulukları farklı. Ben de aksine aslında biraz şöyle düşünüyorum. Eskiden televizyon hiç açılmayan bir şeydi bazı insanlar için Türkiye'de, muhafazakarlar için özellikle. Şimdi bir alternatif gibi oldu bu diziler, bu yapımlar. O yüzden acaba Abdülhamit Han dizisi ya da Diriliş Ertuğrul izleyenlere biraz haksızlık mı yapıyoruz gibi kafamda bir soru işareti oldu. Haklı olabilirsin. Şu açıdan şimdi bir kesim gerçekten televizyonlara alternatif dediğimiz dizi mecralarından besleniyor. Biz de bu tarafta kendimize ilişkin bizim ruh kökümüzü besleyecek, yerine göre güzel anekdotlarla, güzel efendim göndermelerle bizi böyle besleyecek, diri tutacak. İşte bir beslenme kanalı bulduk. Sen bunu niye kendine göre hafifsiyorsun, küçümsüyorsun diyorsun yani. Ben böyle alıyorum yani. Böyle düşünülebilir. Sormuyorum da, Yok ben bunu geçiyor. evet kalbimden öyle geçiyor. Ben de bunu bir şekilde böylece yorumlamış oluyorum. Doğru. Ben neye karşı çıkıyorum biliyor musun Salih'ciğim? Ya bizi bu diziler bir besin kaynağı olmasın kardeşim. Ya biz kendi motivasyonumuzu, kendi diriliğimizi bu tür dizilerden değil, bu tür anekdotlardan değil, yani izleyerek değil, biz dinleyerek var olmuş ve yücelmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz sohbet medeniyetinin çocuklarıyız ya. Biz görselliği, o izlemeyi batıdan öğrendik. Yani bu bizim böyle müteyakkız olmamız gereken bir alandır. Oraya bir duracağız yani. Efendim sen de video çekmiyor musun şimdi? Doğru, haklısın. Çünkü oradan ciddi anlamda vurulmuşuz ve ciddi bir şekilde buradan insanlar doğrusu besleniyorlar. Ben diyorum ki bunları mümkün olduğu kadar azaltmaya ya da işte oradan aldığımız şevki, heyecanı aslında başka kanallarla bulmaya gayret edelim. Çünkü orası bizim öyle kolay kolay yarışabileceğimiz bir alan değil. Niye? Çünkü bizim kendimize göre bir takım yapamayacağımız şeyler var, sınırlar var. Yani bizim hudutlarımız var. Biz haddimizi bilmek zorundayız. Yani biz neyi çıkartıp neyi çıkartamayacağımızı. Yani rezillikle yarış olmaz Salih'ciğim. Rezillikle yarışamayız. Fazilette bir yere kadar. O çünkü son tahlilde izleyerek değil,
beraber maiyet, hal ehliyle oturup kalkarak edinilebilecek bir şeydir. Bu birazcık belki derin bir konu olabilir ama ben bu kadarla iktifa edeyim. İzleyene mübarek olsun ama orayla beslenmekle değil, oradan kitaba atlayabiliyorsa, oradan sohbete atlayabiliyorsa, oradan yani ya şimdi bugün ne yapmak lazım'a atlayabiliyorsa mübarek olsun, ben bir şey demiyorum. Ama o kanalların, o ekranların bu noktada tersini yapacak, atalete sevk edecek bir boşalma, boşa gitmiş bir enerjiyi böyle tetikleyebilecek bir şey var gibi sanki bana geliyor. Doğrusu bu da tartışılabilir. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.